Şehrin giriş çıkışları, bütün giriş çıkışları bu şekilde kapatılmış. So that's why they are protesting. And till now, 2 people had died. Bazı yollarda böyle ufak bir açıklık bırakmışlar. Belli orayı da kapatacaklar yakında. Pakistan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoya burada ve bu şekilde başlayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok ilginç bir durumun ortasında kaldım şu an. Çözüm üretmem gereken bir durumun ortasında kaldım. Chitral'den İslamabad, başkent İslamabad'a gitmek için bir otobüse bindim. Çok sıkıntılı bir süreçti. Bilet vermediler bana çünkü buradaki turistlerin gece yolculuk yapması yasakmış. Ben de dedim ki ya benim uçağım var. Ona yetişmem lazım. Biraz böyle bahaneler ürettim ki gün kaybetmeyeyim. Gece yolculuk yapayım. Bir an önce varayım. Çünkü uzak. 11-12 saatlik bir yolculuk yapmam gerekiyordu. Ben bir şekilde ikna ettim onları. Bilet verdiler bana. Asker kontrolünde de arabadaki insanlar askerleri ikna etti. Ya işte bak çocuğun bileti varmış. Salın bizi gidelim falan bilmem ne. Bir sürü öyle bir tantana yaşandı. Sıkıntı olmadı ama askerler de ikna oldu. Bana sordular iyi misin, bir sıkıntı var mı, güvende misin diye. Dedim hiçbir sıkıntı yok. Güvendeyim, her şey yolunda, iyiyim. Uçağıma yetişmeye çalışıyorum. Tamam mı? Tamam. Her neyse bizim yolculuğumuz devam etti. Ben uyuyordum, bir uyandığımda durmuştuk. Şu noktada bizim araba durdu. Sonra baktım millet inmeye başladı ama haritadan bakıyorum biz İslamabad'da değiliz yani biraz uzağız. Sordum çocuklara, Ali ve Hüseyin, üniversitede okuyan iki kardeşim. Dedim ne oluyor? Dediler ki protestocular yolu kapatmış. Ne İslamabad'a gidebiliyoruz ne dedi Lahora gidebiliyoruz. İki şehrin de giriş çıkışını kapatmışlar. Araçlar giremiyor, otobüsler giremiyor. Dedim ne yapacağız? Yani ben hani İslamabad'a hadi ben gezmeye gidiyorum. Gezip göreceğim. Çocukların Lahora ulaşması lazım. Daha Lahora var belki 7-8 saat, haritadan bakmam lazım tam bilmiyorum. Sınavı varmış akşam. İslamabad'a şimdi varabilirsek hani oradan otobüse binip akşam sınava yetişecekti çocuk. Ama ve lakin yollar kapalı. Bakalım ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Protestocular kapatmış yolu, bu ara ara oluyormuş. Ve kaç gün sonra açılacağı belli değil. Yani belki hafta sürebilir, belki ay sürebilir ki o kadar sürmez diye düşünüyorum da genelde minimum böyle 3-5 gün sürüyormuş. Kapattıkları zaman böyle 3-5 gün açmıyorlarmış yolu. Bu demek oluyor ki benim de ulaşamamam. Havalimanları orada, ya İslamabad'dan ya şeyden döneceğim, Lahore'dan döneceğim. Bakalım, girdik bir sürece, başladım videoya. Buradan belki İslamabad'ı geçerim. Çocuklar Lahore'a gitmeye çalışacak çünkü bir yol bulabilirsek onlarla birlikte direkt Lahore'a giderim. En azından oradaki havalimanını kullanırım ve şehri gezme şansım olur. Yeter ki şehre girebileyim. Bakın kapatmışlar yolu. Elimden geldiğince sizlere bu macerayı göstermek istiyorum. This is the block, right? No? The trucks. Yeah, containers. Containers. Tamam bak şu taşlar zannettim. Tırları görüyorsunuz değil mi? Bakın onları çekiyorlarmış blok niyetine. Kimse de geçemiyor tabii onları. Tırları böyle çekiyorlar. Şehre giriş çıkışı engelliyorlar arkadaşlar. Buradaki aşırı İslamist parti Filistin mevzusu yüzünden yapıyormuş bunu, protesto etmek için hükümeti. Sanırım Filistin'e yeterince destek vermiyorsunuz protestosu gibi bir şey olsa gerek. Yani ben öyle anladım. Bakın durum budur. Şehrin giriş çıkışları, bütün giriş çıkışları bu şekilde kapatılmış. Bu sebeple hiçbir ulaşım aracı giremiyor içeri, çıkamıyor da, ama böyle yürüyerek girebiliyoruz. Yürüyerek giriyoruz. Belli bir noktadan sonra artık ya birinde araba varsa ondan rica edeceğiz, parası neyse ücreti mukabilinde bizi merkeze atacak. Şehrin dışına çıkmaya gelen araçlar belki geri dönecektir. Yer vardır, onlara dahil olabiliriz. Pakistan'da belirli dönemlerde belirli sebepler yüzünden bu tarz böyle protestolar gerçekleştiriliyormuş. Özellikle İslamabad'da, başkent arkadaşlar. Şu an ulaşmaya çalıştığımız yer başkent. They protesting this because the government doesn't help Palestine enough. Yes. Ceasefire happened in Palestine. Donald Trump did that. And this party don't agree with the one point, which is two-state solution. They think two-state solution means accepting Israel. Israel, yes. So that's why they are protesting. And till now, 2 people had died. 2 kişi hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Polisle protestocular arasındaki çatışmalarda şu ana kadar, herhalde birkaç gündür sürüyor bu, 2 kişi hayatını kaybetmiş. Protestocular şeyi savunuyormuş. Biz 2
devletli çözümü savunmuyoruz. Hello, how are you? Yani yani Filistin mevzusunda iki devletli çözüm İsrail'i kabul etmek demek. Biz sadece Filistin devletini tanıyoruz. Pakistan hükümeti de bu şekilde ilerlemeli diye bir deklarasyon yapmışlar. Protestoları bu sebeptenmiş. Ve bu protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmiş polisle çatıştıkları için. Bunlar belli ki kamyon şoförleri, tır şoförleri, işçiler böyle bir çözüm bulmuşlar protestoda. Kapatmışlar yolları. Şöyle bir tane taksi bulduk arkadaşlar. Ufak bir taksi. Recep İvedik'in şeyine benziyor. Taksisine benziyor. Abi bizi sözde şehir merkezine giden gizli yollar varmış. Biliyormuş. Oraya kadar götürecek. Normalde şehir merkezine giden yolu da kapatmışlar. Şehir merkezine kadar götürecek bizi. 2500 rupiye anlaştık üçümüz. Yani kişi başı hemen 1000 rupi. Ne kadar yapıyor? Hemen hesaplayalım dostlar. Kaç kilometre buradan? Yine 8-9 kilometre var galiba ya. Yani toplamda 9 dolara bizi kişi başı 3 dolara şehir merkezine götürecek arkadaşlar. Oradan da tren açık dediler. Tren istasyonu açık dediler. Lahora kadar trenle gitme ihtimalimiz var. Bir gidip soralım. Olmadı bir gün bekleyeceğiz İslamabad'da. İslamabad'ı gezeriz. Olmadı direkt gideriz yani Lahora'ya. Hiç baktık açılacak gibi değil. Bir şekilde Lahora ulaşmak lazım. Oh, kaldığımız duruma bak ya. Adamlar şehrin içindeki yolları bile kapatmışlar. Kapatmaya başlamışlar daha doğrusu. Kamyonları böyle tırları çekmişler. Bazı yolları komple kapatmışlar. Bazı yolları da böyle ufak bir açıklık bırakmışlar. Belli orayı da kapatacaklar yakında. Şanslıyız ki tren istasyonuna kadar ulaştık. Şimdi Rawalpindi tren istasyonunun hemen önündeyiz arkadaşlar. Burası Rawalpindi şehri. İslamabad yeni kurulmuş bir şehirmiş. 70'lerde kurulmuş bir şehirmiş. Burası hemen İslamabad'ın yanındaki şehir. Daha eski bir şehir. Ülkenin en büyük tren istasyonlarından biriymiş burası. Bir soracağız bakalım. Bulabilirsek tren müthiş olur. Bulamazsak yandık ya. Nasıl gideceğim bilmiyorum Lahora. İnanılmaz bir kalabalık var. Herkes tren istasyonuna hücum etmiş doğal olarak bir yere yetişebilmek için. Bulduk arkadaşlar, bilet bulduk. Açık bilet bulduk ama boş koltuk varsa oturacağız, yoksa böyle ayakta gideceğiz. Şimdi bu kalkması lazım bu trenin. Şu an saat sabah 7.30, kalkması lazım. Bizim tren 8'de gelecekmiş. 8'deki trene bineceğiz bakalım. Bir aksilik olmazsa Lahora gideceğiz ya bugün. İslamabad, kusura bakma seni ziyaret edemiyorum. Birazcık aksilikler olmuş. Duyduk geldik, hoş geldik, hoş bulduk. Gideceğiz bakalım. İnşallah şeyi kapatmazlar ya. Tren yolunu falan kapatmazlar. Hiçliğin ortasında kalırız vallahi. Selamünaleyküm. How are you? Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sen Türkçe biliyorsun. Sen abi. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın abi? İyiyim ben de, teşekkürler. Lahora gidiyorum. Lahora gideceğim ha. Türkçeyi nerede öğrendin? Lahora gidiyorum abi. Lahora gidiyorsun sen de. Ben saat 8'de gideceğim. 8'de... Bir sonraki tren. Ya, Sonraki evet, tren. Evet, evet. Türkçeyi nerede öğrendin? Abi Lahora gidiyorum. Saud ben. Sen Suudisin. Saud. Ha, Suudisin. Buralı değilsin. Company is... Tamam, şeyde çalışıyorsun. Ha, tamam. Lahore'da çalışıyor. Ha, tamam. Türkçe konuşunca dedim biliyorsun herhalde. Yok Az abi, kem ben- kem biliyorsun, az biliyorsun. Yok abi. Adın ne? Yok abi ben language close to Toli. Okay. Nice to meet you. Tarzı iyi bak kardeşimin. Tarzı Ya. fena. Yakıyor küpesi, kıyafeti, ayakkabısı. Crazy man. Crazy. Trenimiz geldi arkadaşlar. Diğer platformda bekliyormuş tren. Bizim yeni haberimiz oldu. Şimdi burası business class. Ekonomi tarafına doğru gitmemiz lazım. Şuradan geçelim. Lavaboya falan gittik de işleri çözelim trene binmeden önce. Sonrasında sıkıntı yaşamayalım.
İlla ki bu durur bir yerlerde de çok kısa durur, o yüzden riske atmaya gerek yok. Trene yetiştik arkadaşlar. Ne kadar zormuş ya yer bulmak. Hangi tren, hangi vagon, nereye bineceğiz? Acayip karıştı işler. Bindik bir vagona, bakalım ya, hata varsa da iner başkasına bineriz. Diğer vagona geçeriz. Bu yataklı, bak şöyle göstereyim, yataklı tren gibi düşünün ama oturarak gideceğiz. Bayağı da kalabalık ha. Bayağı da kalabalık. Çantaları şöyle alta koyuyorlar. Üste geçip oturanlar var. Aa, şöyle koyuyorlar çantaları. Ben de sırt çantamı buraya koydum. Şimdi buraya da gelip oturacaklar. Aa, buraya bir şeyler koymuşlar ama. Genelde şey yapıyorlar. Üst kısımlara da oturuyorlar. Yani kimse ayakta gitmesin diye. Çünkü açık bilet sattıkları için maksat şu. Açık biletteki. Satıyorsan o bileti, tamam mı? Yer bulursan otur diyor. Bulamazsan ayakta gideceksin diyor. Böyle kalabalığı göstereyim sizlere. Hareket etmeye başladık arkadaşlar. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Şöyle son durumu göstereyim sizlere. Bayağı kalabalık ama üstler boş mesela, bak oturan neden yok. Çanta koyan da yok ama bizim bura birazcık dolu. Ekip iyi, ekip güzel. Yanında İngilizce bilen arkadaşlar da olduğu için sohbet güzel geçecek gibi yani. İnsanlar merak ediyor, ben burada ne yapıyorum, ne ediyorum, niye geldim soruyorlar. Onlar da sağ olsunlar bana çeviriyorlar. Şu an bu arada internet yok. İslamabad bölgesinde şehrin çevresine yaklaştığımız andan itibaren internet bayağı zayıfladı. Şehre girdiğimiz andan itibaren kesildi. Hiç internet yok. Buradaki interneti kesiyorlarmış sadece. Büyük ihtimalle şehirden uzaklaştıkça internetimiz geri gelecektir diye düşünüyorum. 5 saat diyorlar, 6 saat diyorlar. Bakalım ne kadar sürecek bilmiyorum. 8'i çeyrek geçe hareket etmeye başladılar. Baksana nasıl gidiyorlar. İnsanın beli ağrır ya orada. Good. Beliniz ağrıyacak lan orada. Abimizin pantolon yakıyor yalnız ha, parlak parlak. Üzerine de Jigs bir pembe gömlek giymiş. Abimiz karizma. Hemen onun yanındaki de, şuradaki abi de görevli. Biletleri kontrol etmeye geldi şimdi. Varmak üzereyiz arkadaşlar Lahora. Geldik sayılır. Kaç dakikalık yolumuz kaldı. Mahvoldum. Var ya, o kadar yoruldum ki anlatamam size. Anlatamam yani. Perişanım şu an. Neredeyse 24 saattir yoldayım ya. Dün akşamki otobüs yolculuğunu da katıyorum. Tren yolculuğunu da katıyorum. Neredeyse 24 saattir yoldayım. Ülkenin resmen bir ucundan geldim ha. Baksanıza insanların yaşamlarını. Tren yolunun üstünde gecekondu mahalleleri. İnanılmaz bir fakirlik var. Bak şehirde daha yeni adım atıyoruz. Yani inanılmaz bir fakirlikle, yoksullukla yüzleşiyoruz hemen. Kıyafetleri asmışlar. Tren yolun demirlerine kurutuyorlar. Halılar asılmış, kilimler asılmış. ...14.39'da durduk arkadaşlar. Işıkları bir kestiler. Hala gelmedi. Şu an saat 14.45. Çıkmaya çalışıyoruz trenden. Bayağı bir curcuna var. Eşyalarımızı camdan çıkardık.
3 kişiyiz biz. Bir arkadaş dışarı çıktı önden koşa koşa. Ona verdik eşyaları. Şimdi kendimiz çıkıyoruz. Bak bir de binmeye çalışıyorlar. Biz inmeden binmeye çalıştıkları için öyle sıkıntı oluyor. Burada dikkat etmenizde fayda var. Eşyalarınızı, ceplerinizi, her şeyinizi kontrol edin. Uyarıyorlar zaten. Burası diğer peron. Hemen şurada da peron var. Bayağı büyük bir tren istasyonuymuş burası. Eski ve büyük bir tren istasyonu. Çocuklar söyledi. Bütün tren yolları, Pakistan'daki bütün tren yolları İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra Pakistan hükümeti hiçbir şey yapmamış. Lahore'a hoş geldik o zaman arkadaşlar ha. Şöyle curculanın arasında. Şu uçanların ne olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir sonraki video için spoiler olsun. Şahin. Şahinler uçuyor. Hikayesini bir sonraki video anlatayım sizlere arkadaşlar. Şu an şehrin merkezine yakın bir noktadayım arkadaşlar. Dün akşam minibüste tanıştığım Ali ve Hüseyin'le ayrıldık. Yemek yedik, birazcık sohbet ettik, muhabbet ettik. Sağ olsunlar, ben bir otel bulmuştum. Oraya kadar getirdiler beni, yerleştirdiler. Güvenli bir yerde kaldığımdan emin oldular. Çok misafirperverler vallahi, sağ olsunlar. Sonra onlar da evlerine gitti, dinlenmeye gitti. Chitral'den İslamabad'a giden minibüste tanıştık. Biz hemen yanımda oturuyorlardı. İngilizce de güzel konuştukları için yol boyunca böyle sohbet ettik, muhabbet ettik, bir dostluk kurduk. Abi sabah uyandım, mevzuyu biliyorsunuz zaten, sıkıntı, şehire giriş sıkıntı. Çocuklar Lahore'a ulaşacakmış bu arada. Ben bilmiyordum, İslamabad'a gidiyorlar diye düşünmüştüm. Benim niyetim İslamabad'a gidip, bu arada size kaldığım muhiti gösteriyorum bu videonun sonunda. Benim şu an otelim hazır. Ben yapacağım. Buraları gezip gösterip sizlere oteli de göstereceğim dönüp. Bir sokakları göstereyim istiyorum bu videoda, olsun yani. Lahore spoiler gibi olsun. Ya benim niyetim İslamabad'a gitmekti. Orada böyle gezmekti, şehri tanımaktı ve sizlere aktarmaktı ama kısmet olmadı. Şehir kapalıydı. Gördüğünüz protestolar vardı. Videoda orada başladık. O anda başladık zaten. Sonra çocukların Lahore'a gideceğini öğrenince dedim ben hiç İslamabad'da kalmayayım. İnternet de yoktu o bölgede. Dedim ben de gideyim Lahore'a bari çocuklarla. Onlar bir yol biliyordur. Ama bir yol bilmiyorlarmış. Onlar kara kara düşünüyordu. Dedim ki araba yolu kapalı. Otoyolları bu arada şöyle kapatıyorlarmış. Şehirlerin girişlerini kapatıyorlarmış ve aradaki kasabaları da kapatıyorlarmış ki hiçbir şekilde bir yol bulamasın insanlar, gidemesin diye. Benim aklıma direkt otostop geldi. Dedim ki çocuklar otostop çekelim. Adım adım gideriz yani, bir yerden bir yere ulaşırız. 5 saat geç gideriz, cebimizden biraz daha fazla para çıkar ama ulaşırız Lahore'a. Yani benim vaktim bol, benlik bir sıkıntı yoktu ama Ali sınava yetişecekti bu akşam. Ali'nin sınavı vardı, Hüseyin'in de vakitten yana bir sıkıntısı yoktu. Dedik ki Ali'yi sınava yetiştirelim. Otostop işini sundum çocuklara, tamam dediler ama sonra yolların da kapandığını, o kasabaların da kapandığını öğrendik. O da yalan oldu. Dedim tren var mı? Tren gitmiyor mu sonuçta? Burası büyük bir ülke. İlla ki tren vardır. Hatırlıyorum yani. Hindistan'da, Pakistan'da buralarda trenlerin sıklıkla kullanıldığını, böyle trenlerin üstüne falan biniyorlar ya, o geldi birden aklıma. Dedim tren varsa trene binelim. Çocuklar hiç binmemiş hayatında trene Pakistan'da. Dediler ki olur. Bir soralım. Gittik abi tren istasyonuna. Sorduk. Açık bilet var dediler. Yani koltuk satamıyoruz ama açık bilet veririz. Binersiniz, yer varsa oturursunuz, yoksa ayakta gidersiniz. Dedik tamam, sıkıntı yok yani, 6-7 saat bir şeydir Lahore. En fazla tutsa o kadar tutar. Abi bindik, oturduk da çok güzel de sohbet oldu ama bayağı bir yorucu geçti. Yani ben dün akşam 6'da bindim Chitral'den minibüse. Neredeyse 21 saat falan, aynen 21 saati biraz da geçiyor hatta Lahore'a ulaştığımızda. Neredeyse bir gün bir yolculuk yapmış oldum. Ayaklarım, bacaklarım pert, götüm acıyor oturmaktan. Ama sağ salim ulaştık arkadaşlar Lahore'a. İslamabad'ı göremedik, kusura bakmayın. Videonun başının izlediyseniz videonun başında gördüğünüz yerler İslamabad'ın çevresiydi. O kadarla yetinelim şimdilik. Bu protestolar da oluyormuş, bayağı sıklıkla oluyormuş. Bizim Uğur söylemişti. Uğur Kolay'ı biliyorsunuz sevgili kardeşim. O bir kere Peşaver'de sıkışıp kalmıştı, öyle çocuk dönmek zorunda kalmıştı Türkiye'ye, oradan gidememişti. Ne Lahore'a ne İslamabad'a. Benim de başıma geldi aynısı. Neyse biz şanslıydık Allah'tan da Lahore'a trenle ulaşabildik. Geldik, Lahore'dayız. Bundan sonra birkaç video buradan olacak arkadaşlar. Buraları sizlere göstermek, tanıtmak istiyorum.
Bakalım nasıl geçecek. Heyecanlıyım. Lahore merak ettiğim bir yer. Yani şu Şahin olayı çok ilginç mesela. Bunlar Şahin mi? Bunlar da Şahin galiba. Farklı 2-3 tür kuş uçuyor. Şahinleri de görüyorsunuz ama ben ilk sesini duydum lan, dedim ne oluyor? Tepemizde Şahin mi var? Şey mi var? Kartal mı var? Bir şey uçuyor tepemizde ama ne uçuyor yani? Sonra böyle biraz gördüm yakından, Şahin. Baksana uçuyorlar orada sürü halinde. Onun da hikayesini bir sonraki videoda anlatayım. Spoiler olsun. Benim otelin de çevresi burası. Şehir merkezine oldukça yakın bir yerdeyim. Merkez yani burası, öyle söyleyeyim hatta. Şehrin en popüler gezilecek yerine bayağı yakınım. O yüzden burayı seçtim. Hüseyin'e diyorum ki ya bu trafolar niye böyle açıkta? Hiç güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok mu? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok dedi. Yani dedim bu nasıl olabilir oğlum böyle? Açıkta resmen. Abi biz alıştık diyor. Genç çocuklar bu arada, üniversite öğrencileri. I'm good. Foto, okey abi. Okey. Abi fotoğraf çekilelim diyor. Gel. Gel gel. Sen de gel. Böyle. Pakistan böyle arkadaşlar. Diri Pakistan. Diri Pakistan. Bu ne demek biliyorsunuz mu? Pakistan benim kalbimde, kalbimde Pakistan var. Öyle bir şey. Bir de Pakistan zindabad var. Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Pakistanlıların kalbini kazanmak istiyorsanız söyleyeceğiniz iki bir şey var. Yazın bunu kenara. Thank you. Türkiye. Türkiye. Bodrum. Thank you abi, sağ ol. Sağ ol, thank you. Türkiye ha? Allah hafız. Allah hafız. Kalacağım otel burası arkadaşlar. National Otel diye geçiyor. 3 geceliğine 11.000 Pakistan rupisi ödedim. Önünde silahlı bir güvenlik var. Güvenlikçi abimiz burada bekliyor. Hatta bir tane daha gördüm. Büyük ihtimalle 2 güvenlik bekliyor burada. O da ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 40 dolar bir şey yapıyor ya. 40 dolardan daha da az. 3 geceliği 40 dolardan daha da az. Odam burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek kişilik bir oda. Benim için pazarlık yaptılar çocuklar. Güvenli bir şekilde odama girdiğimi gördüler. Ondan sonra da ayrıldılar, evlerine gittiler. Aha şöyle sabunum. Bu ne tam olarak bilmiyorum. Tarak vermişler, bir de havlu vermişler. Tuvaleti, banyosu da burası. Şöyle göstereyim. Ya burası çok pahalı bir yer değil açıkçası. Ama konumu güzeldi, o yüzden burada kalmak istedim. Lahore'da sıcak su yok bu arada. Hava çok güzel, o yüzden sıcak su yok. Ama su şeyde olmuyormuş yani, o kadar çok soğuk da olmuyormuş. Afganistan'ı hatırlıyorsunuz, bayağı bir donmuştum ben. Öyle olmuyormuş yani. Bu videoluk bu kadar olsun. Bayağı bir yorgunum, toz içerisindeyim yani. İnanılmaz birkaç gün geçirdim. Hep böyle toz toprak olan yerlerde gezdim. O yüzden leş gibi bir yıkanmak istiyorum. Kirimi pasımı atmak istiyorum. Bana müsaade arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir video oldu. Maceralı bir video oldu. Arada gerekiyor böyle videolar. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.